Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle bittiği an tekrar yaptığım mis kokulu bir kek tarifi hazırlıyoruz. Sen de bu kolay kek tarifini mutlaka kaydedip dene. Denemesini istediğin arkadaşına gönder ve kanala abone ol. Kek hamuru için 3 yumurtanın üzerinden 1 su bardağı toz şekerini ekliyorum. Ve yumurtaların rengi açılıp köpük köpük oluncaya kadar toz şekeriyle birlikte çırpıyorum. Yaklaşık 5 dakika çırptıktan sonra yumurtaların kıvamı bu şekilde köpük köpük bir hale geliyor. Rengi tamamen açılıyor. İstediğimiz kıvama ulaşmış oluyoruz. Şimdi diğer malzemelerini ekleyelim. 1 çay bardağı portakal suyu, 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. 2,5 su bardağı un, 1 paket şekerli vanilin ve 1 paket de hamur kabartma tozu ekliyorum. Kek hamurunun tüm malzemelerini güzelce karıştırıyorum. Şimdi içerisine bir portakalın kabuğunun rendesini ekliyorum. 1 su bardağı ceviz içi ve 1 su bardağı da kuru üzüm ekleyip bir spatula yardımıyla tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Tam bir anne keki tarifi oluyor gerçekten. Portakallı, mis kokulu, cevizli, üzümlü kek tarifi hazırlıyoruz. Kış keki tarifi de diyebileceğim mis kokulu, portakal aromalı, bol cevizli, bol üzümlü, inanılmaz güzel ve lezzetli kek tariflerinden bir tanesi oluyor. Eğer kolay kek tariflerini seviyorsanız, 5 çay tarifleri için kek tarifi arıyorsanız hazırlayabileceğiniz en kolay, en güzel kek tariflerinden bir tanesi. Kek hamurunu hazırladıktan sonra bu şekilde yaklaşık 26-28 santimlik bir kek kalıbının içerisini bolca tereyağı ile yağlıyorum. Her yerini iyice yağlıyorum ki kek içinden rahatlıkla çıksın diye. Yağlamış olduğum kalıbın içerisine hazırlamış olduğum üzümlü cevizli kek harcını döküyorum. Ve ardından bu nefis mi nefis anne kekini 180 derecelik fırında yaklaşık yarım saat kontrollü şekilde pişiriyoruz. Fırından almadan önce mutlaka bıçak testini yapalım. Eğer bıçak temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir. Hem altı hem üstü böyle nar gibi kızarıyor. 30-35 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Fırından çıkardığımız kekin ilk sıcağı çıktıktan sonra hemen bir servis tabağına çevirmek istiyorum. Uygun bir servis tabağını bu şekilde kek kalıbının üzerine yerleştirdim ve kalıbı ters çevirip keki kalıptan çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi üzümleriyle, ceviziyle, yumuşacık dokusuyla mis kokulu portakallı anne keki servis için hazır. Güzelce soğuyup dinlendikten sonra üzerini süslüyorum ve hemen dilimleyip servis edeceğim. Eğer portakallı kek nasıl yapılır diyorsanız, portakallı, üzümlü, cevizli kek nasıl yapılır diyorsanız, anne keki nasıl yapılır diyorsanız bu nefis kek tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Dilerseniz içine istediğiniz kuru yemişleri, meyveleri ekleyebilirsiniz. İstediklerinizi çıkarabilirsiniz. Ama bu haliyle inanılmaz lezzetli, şahane bir kek olduğunu söyleyebilirim. Hemen şöyle bir dilim çıkarıp yumuşaklığını, dokusunu da tekrar göstermek istiyorum. Yumuşacık pamuk gibi kek tarifi yapmak isteyenler bu ölçülerle kek tarifini rahatlıkla istedikleri yumuşaklıkta hazırlayabilirler. Eğer hazırlamış olduğum bu üzümlü cevizli kek tarifini beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenin, kanala abone olun ve bu keki denedikten sonraki yorumlarınızı benimle yorumlarda paylaşın. Yeni tariflerde görüşürüz, hoşça kalın.